Merhaba, Atıştırmalık Bilim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün cebinizde taşıyabileceğiniz ama içine koca bir şehri, hatta belki de küçük bir gezegeni sığdırabileceğiniz bir teknolojiden bahsedeceğiz. Hayır, sizi kuantum fiziğiyle beyninizden dumanlar çıkaracak bir yolculuğa çıkarmayacağım. En azından şimdilik. Bugün konuşacağımız şey, bilim dünyasında Hermione Granger'ın çantası benzetmesiyle anılan ve 2025 Nobel Kimya Ödülünü adeta süpüren o efsanevi yapılar. MOF'lar, yani metal organik yapılar. Şimdi Harry Potter evrenine biraz aşinaysanız, Hermione'nin o meşhur boncuklu çantasını hatırlarsınız. Dışarıdan bakınca avuç içi kadar. Ama içinden çadırlar çıkıyor, kitaplıklar çıkıyor, kıyafetler çıkıyor. Hatta neredeyse küçük bir ev çıkacak. Fizik kurallarıyla dalga geçen bir çanta gibi. İşte kimyagerler laboratuvarda tam olarak bunu başardı. Ama sihirli değnekle değil, atomlarla. Üstelik son derece ciddi, son derece gerçek bir bilimle. Peki nedir bu MOF dediğimiz şey? Açılımı Metal Organic Frameworks. Ama bu tanımı ezberleyip geçmeyelim. Gelin bunu gözünüzde canlandıralım. Elinizde Lego parçaları var. Ama bu Legoların bazıları metal atomları, bazıları da organik moleküller. Metal atomlarını köşe taşları gibi düşünün. Organik molekülleri ise bu köşeleri birbirine bağlayan çubuklar, köprüler gibi. Bunları birleştirdiğinizde ortaya çıkan şey, mikroskobik ölçekte inanılmaz derecede karmaşık bir kafes yapısı. Bu yapı dışarıdan bakınca bir kristal gibi görünebilir. Ama içine girdiğinizde adeta atomik bir şehir. Tüneller, odacıklar, kanallar, boşluklar. Ve bu boşluklar rastgele değil. Bilerek, isteyerek molekül molekül tasarlanmış boşluklar. Şimdi sıkı durun çünkü işin "hadi canım" kısmı geliyor. Bilim insanlarının defalarca ölçtüğü ve doğruladığı bir gerçek var. Sadece 1 gram MOF'un iç yüzey alanı düzleştirildiğinde bir futbol sahasını kaplayabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. 1 gram, yani bir çay kaşığının ucundaki toz kadar bir şey ve içinde Messi'nin rahatça top sürebileceği kadar alan var. Hatta yeni nesil MOF'larda bu alan 2 hatta 3 futbol sahasına kadar çıkabiliyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu malzemenin %90'ından fazlası aslında boşluk. Ama bu hiçbir işe yaramayan boşluk değil. Aksine bu boşluklar işin ta kendisi. MOF'lar bize şunu öğretti. Bazen önemli olan neye sahip olduğun değil, ne kadar akıllı boşluklar tasarlayabildiğindir. Peki bu kadar boşluk ne işimize yarayacak? Bilim insanları yine garip şeylerle mi uğraşıyor diyenleri duyar gibiyim. Ama hayır. MOF'lar gezegenin en büyük sorunlarına doğrudan dokunan çözümler sunuyor. Gelin bu sihirli çantanın içini tek tek açalım. İlk durak karbon yakalama. Biliyorsunuz, atmosferdeki karbondioksit oranı artıyor. Küresel ısınma, iklim krizi, ekstrem hava olayları. Hepsinin temelinde bu gaz var. Ama karbondioksiti havadan ayıklamak, devasa bir yüzme havuzundaki tek bir mürekkep damlasını bulmaya benziyor. İşte MOF'lar burada sahneye çıkıyor. MOF'ların içindeki gözenekleri karbondioksit molekülünün boyutuna ve kimyasal yapısına birebir uyacak şekilde tasarlayabiliyoruz. Hava bu yapının içinden geçtiğinde karbondioksit molekülleri adeta mıknatısla çekilmiş gibi bu gözeneklere yapışıyor. Oksijen, azot gibi diğer gazlar ise "pardon ben geçiyorum" deyip yoluna devam ediyor. Sonuç, temizlenmiş hava. Daha da güzeli ne biliyor musunuz? Bu yakalanan karbondioksit çöpe gitmiyor. Kimyasal süreçlerle tekrar serbest bırakılıp yakıta, plastiğe veya farklı endüstriyel hammaddelere dönüştürülebiliyor. Yani bu sistem sadece filtre değil, geri dönüşüm yapan bir gezegen akciğeri gibi çalışıyor. Gelelim ikinci mucizeye. Havadan su üretmek. Şimdi hayal edin. Çölün ortasındasınız. Etrafınızda ne göl var, ne nehir. Nem oranı %10'un altında. Normalde burada birkaç gün içinde ciddi şekilde susuz kalırsınız. Ama elinizde bir MOF tabanlı cihaz varsa işler değişiyor. Bazı MOF türleri havadaki son derece az miktardaki su buharını bile yakalayabiliyor. Gece serinliğinde havadan nemi emiyor, gündüz güneşin ısısıyla bu suyu yoğunlaştırarak dışarı veriyor. Ortaya çıkan su içilebilir, temiz, saf su. Bu teknoloji artık sadece laboratuvar deneyi değil,
2020 yılının ortalarından itibaren Afrika ve Orta Doğu'daki bazı pilot bölgelerde gerçekten kullanılmaya başlandı. Küçük köylerin su ihtiyacını karşılayan sistemler var. Yani yoktan su var etmek artık bir masal değil, iyi tasarlanmış bir kimya problemi. Şimdi biraz enerjiye geçelim. Hidrojen. Temiz, verimli ve geleceğin yakıtı olarak görülüyor. Ama küçük bir sorun var. Depolaması tam bir baş belası. Hidrojeni ya aşırı yüksek basınçta tutmanız gerekiyor ya da çok düşük sıcaklıklarda. İki durumda da pahalı, tehlikeli ve verimsiz. MOF'lar burada da devreye giriyor. Hidrojen molekülleri MOF'un içindeki gözeneklere güvenli bir şekilde park edilebiliyor. Üstelik çok daha düşük basınçlarda. Bu da ne demek? Daha küçük tanklar, daha hafif araçlar, daha güvenli sistemler. Yani hidrojenle çalışan arabaların patlar mı korkusu ciddi şekilde azalıyor. Ve geldik belki de en heyecan verici alana, tıp. Bir ilacı düşünün. İçiyorsunuz ya da damar yoluyla alıyorsunuz. Ama o ilaç sadece hasta olan bölgeye gitmiyor. Tüm vücuda dağılıyor. İşte yan etkiler de burada başlıyor. MOF'lar bu noktada akıllı kargo gibi davranabiliyor. İlacı MOF'un içine yüklüyorsunuz. Bu MOF parçacığı o kadar küçük ki damarlarınızda rahatça dolaşıyor. Ama onu öyle tasarlıyorsunuz ki sadece belirli bir ortamda kapılarını açıyor. Mesela kanserli hücrenin bulunduğu asidik ortamda ya da belirli bir sıcaklıkta. Sonuç, ilaç sadece hedefe ulaştığında salınıyor. Sağlıklı hücreler neredeyse hiç etkilenmiyor. Bu özellikle kanser tedavileri için oyunun kurallarını değiştirebilecek bir yaklaşım. Tüm bunlar olurken 2025 Nobel Kimya Ödülü'nün bu alana gitmesi hiç de sürpriz değil. Çünkü MOF'lar bize yeni bir düşünce biçimi kazandırdı. Malzeme mimarisi. Eskiden doğada ne bulursak onu kullanıyorduk. Şimdi ise ihtiyacımıza göre malzeme tasarlıyoruz. Tutmak istediğimiz molekülün boyutuna, şekline, kimyasına göre boşluk yaratıyoruz. Bugün dünya genelinde 10 binlerce farklı MOF türü sentezlendi. Kimisi zehirli gazları yakalıyor, kimisi gıda paketlerinde meyvelerin çabuk bozulmasına neden olan gazları emiyor, kimisi nükleer atıkların temizlenmesinde kullanılıyor. Yani Hermione'nin çantası artık sadece kitap taşımıyor, gezegenin sorunlarını taşıyor. Bilim bazen bize uzak, soğuk ve karmaşık gelebilir. Ama çoğu zaman her şey basit bir soruyla başlar. 1 gramın içine ne kadar şey sığdırabilirim? Bu soru, bugün bizi iklim krizinden su kıtlığına kadar uzanan çözümlere getirdi. MOF'lar bize şunu hatırlatıyor. En büyük çözümler bazen en küçük boşluklarda gizlidir. Önemli olan o boşluğa nasıl baktığınız ve atomları nasıl bir araya getirdiğinizdir. Evet, atıştırmalık bilim yolcuları. Bugünlük bilim atıştırmalığımız bu kadar. Eğer bu video size "Vay be, atomlarla Lego oynamak bayağı işe yarıyormuş" dedirttiyse amacımıza ulaşmışız demektir. Sizin favori sihirli bilim teknolojiniz hangisi? Gelecekte hangi sorunu böyle akıllı malzemelerle çözmek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmayı, henüz aramıza katılmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni bir "Hadi canım" bilgisiyle buradayız. Merak etmeyi bırakmayın, bilimle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.